Rusya-Ukrayna savaşı, ıssız bucaksız arazilerde ilerleyen tankları da, son teknoloji füzeleri de, birbirine son çare olarak yumruklarla saldıran askerleri de gördüğümüz büyük bir trajedi. Her ne kadar gözümüze bunlar çarpsa da bir de arka planda son sürat devam eden istihbarat savaşları var. Ki onu da ancak iki taraftan biri medyaya açıkladığında duyabiliyoruz. Bunun son örneği Rusya'dan geldi. Moskova'ya göre Ukrayna 3 milyon dolar teklif ettiği bir Rus pilottan MiG-31 savaş uçağını kaçırıp Romanya'ya indirmesini istedi. Uçak önemliydi elbette ama Ruslara göre asıl istenen uçakla beraber gelecek Kinjal hipersonik füzesine kavuşmaktı. Rus pilotun kaçması başka, Rusya'nın en gelişmiş füzelerinden birinin Batı'nın eline geçme ihtimali bambaşka anlamlar taşıyordu. İki taraf için de ciddi riskler içeren son yılların en büyük istihbarat operasyonlarından birinin perdesini aralayıp kamuoyuna yansıyan detayların izini süreceğimiz yeni bölümümüz başlıyor. Bir yanda barış görüşmelerinde sona geldik. Mutlu haberler yakın diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Diğer yanda hedeflerimizden geri adım atmayacağız çıkışında bulunan Rusya. Ve bir de tek bir karış toprağımızın bile işgal edilmesini kabul etmeyeceğiz. Gerekirse sonuna kadar savaşırız açıklamasını yapan Ukrayna. 24 Şubat 2022'de Rus lider Putin'in Moskova saatiyle sabah 6'da yaptığı Ukrayna'nın arındırılması için özel bir askeri operasyona başladık açıklamasıyla fitili ateşlenen ve aradan geçen bunca zamanda gözyaşından başka bir şey kazandırmayan bu savaşın ne zaman, nasıl biteceğini belki de kimse bilmiyor. Elbette savaşın ilk günlerindeki yoğunluğu düştü. Özellikle son dönemlerde her iki tarafında bir şeylerden vazgeçerek ortak bir noktada buluşabilmesi ihtimali daha belirgin bir hal almaya başladı. Rusya'nın da Ukrayna'nın da kırmızı çizgileri var. Ancak herkesin yorulduğu da bir sır değil. Sadece Rusya ve Ukrayna'dan bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de, Avrupalı ülkelerde, Türkiye ve Çin gibi güçler de her fırsatta artık bu savaşın bitmesi gerektiğini söylüyor. Harp sahasında sessizlik hakim gibi görünse de asıl savaşın yaşandığı yerlerden biri olan istihbarat cephesinde kan gövdeyi götürüyor desek yanlış olmaz. Son derece kritik tesisler, bilinmeyen askeri konumlar, savaşta önemli roller üstlenen sivil ya da askeri kişiler nokta operasyonlarla ortadan kaldırılıyor. Burada da kazanan yok. Ancak istihbari operasyonların psikolojik etkisi son derece yıkıcı olabiliyor. Bu nedenle iki taraf da buradan gol yememek için çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Bahsettiğimiz bu istihbarat savaşlarının en ilginç örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna duyuruldu. Her şeyden önce şu bilgiyi net bir şekilde paylaşalım. Az sonra anlatacağımız detayların neredeyse tamamı Rus kaynaklı. Herhangi bir batılı haber ajansı söz konusu iddiaları doğrulamadı. Ancak kimse çıkıp hayır bu yalan da diyemedi. Aslında Ruslar da pek fazla detay vermedi. Açıklama Rusya Federal Güvenlik Servisinden gelmişti ve tahmin edeceğiniz üzere bu da diğer açıklamalar gibi 2-3 paragraflık bir metinden ibaretti. Rusya bu açıklamada iki temel iddiada bulundu. Ukrayna Rus bir pilotla uzun süredir bağlantılıydı. Bu pilota 3 milyon dolar para ve Avrupa ülkelerinden birinde yaşama hakkı sözü verilmişti. Pilotun yapması gereken tek şey görev için kullandığı MiG-31 ile havalanmak ve Romanya'daki NATO üssüne inmekti. Operasyon tarihi için net bir gün yoktu. Asıl mesele bahsi geçen uçağın üzerinde Kinjal hipersonik füze takılıyken Rusya'dan kaçabilmesiydi. Gerisini pilot kendi istediği şekilde ayarlayabilirdi. Rusların ikinci iddiası ise Ukrayna'nın bunu tek başına yapmadığıydı. Sürecin asıl patronu İngiliz Dış İstihbarat Birimi MI6'ti. Ki daha önceki benzer olaylarda da Ruslar hangi taşı kaldırsa altından İngilizlerin çıktığı sır değildi. Belki de Rusya bu detayla biz Ukrayna ile savaşmıyoruz, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere doğrudan NATO ile savaşıyoruz demek istiyordu. Açıklama kısa ve detaydan uzaktı. Ancak gören gözler için savaşın kaderini değiştirebilecek bir istihbaratla operasyonun ustaca engellendiği açıkça görülebiliyordu. Şimdi olayın bundan sonrasında adım adım gidelim ve aklımıza gelen en temel sorulara birlikte yanıt arayalım. Her şeyden önce ilk ve en önemli sorumuz: Ukrayna neden bir Rus uçağını kaçırmak istedi? Yanıt elbette tek ayaklı değil. Aslında savaş sırasında bir ülkenin başka bir ülkeden uçak kaçırabilecek kadar etkin olması çok büyük bir psikolojik harp olarak görülüyor. Buna geleceğiz.
Ancak önce daha genel sebeplerden bahsedelim. Burada en önemli gerekçelerden biri teknolojik istihbarat meselesi. Evet, MiG-31 tek başına ele alındığında eski bir uçak ve Amerika'nın ya da NATO'nun bu uçak hakkında bilmediği bir şeyler olduğunu düşünmek biraz hayalcilik olur. Burada asıl mesele uçağın üzerinde mutlaka gelmesi istenen Rus yapımı Kinjal füzesi. Kinjal, Rusça'da hançer anlamına geliyor. Rus kaynaklara göre ses hızının 10 katına kadar çıkabiliyor. Ki bu hızla giden bir füzeyi mevcut hava savunma sistemleriyle vurmak çok ama çok zor oluyor. Belki de bu nedenle Ruslar durdurulması imkansıza yakın notuyla sürekli bu füzenin videolarını paylaşıyor. Son derece yüksek hızlara çıkabilmesi Kinjal'in kritik özelliklerinden sadece biri. Bu füze düz bir yay çizerek hedefine ilerlemiyor. Uçuş sırasında yön değişiklikleri yapıyor ve böylece savunma sistemleri onun nereye düşeceğini net bir şekilde hesaplamakta zorlanıyor. Hedefe yaklaştığında çok hızlı ve bir o kadar da sert manevralar yapabilen Kinjal'ın alameti farikalarından biri de nükleer başlık taşıyabilmesi. İşte tüm bunları alt alta eklediğinizde Ukrayna'nın neden uçakla beraber bu füze için ısrar ettiğini daha iyi anlıyorsunuz. Bütün halinde Ukrayna'nın ve aslında dolayısıyla batılı ülkelerin eline geçecek bir Kinjal füzesi sahadaki dengeleri doğrudan değiştirebilir. İlgili ülkelerin mühendislerinin yapacağı bazı çalışmaların ardından Kinjal'in teknik detayları ortaya dökülebilir. Böylece füzenin üstün yönlendirme özelliklerine karşı koyabilme ihtimali doğar. Ya da füzenin mevcut özelliklerinden yola çıkılarak nasıl bir elektronik karıştırma yapılırsa Kinjal'in hedefi vuramayacağı sorusuna cevap bulunabilir. Füzenin havada vurulması, kör edilmesi ya da hedefini şaşırması gibi olasılıklar üzerine çok ciddi çalışmalar yapılabilir. Kıssadan ise ele geçirilen bir Kinjal füzesi Rusya'nın sahadaki en yıkıcı güçlerinden birine panzehir üretilmesi sürecini başlatabilir. Ukrayna neden bu uçağı kaçırmak istesin ki sorumuza cevap aramaya devam edelim. Bu noktada öne çıkan bir diğer husus psikolojik üstünlük ve propaganda. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak düşman unsurunu kendi tarafına çekebilmek tarih boyunca her zaman büyük bir zafer sayıldı. Ukrayna'nın bir Rus pilotunu kaçmaya ikna edebilmesi çok ciddi bir propaganda unsuru. Kaldı ki bu propagandayı sadece Ukrayna başarısı üzerinden düşünmemek gerek. Bu öyle bir oyun ki Rusları da psikolojik açıdan bir hayli zora düşürebilir. Eğer Ukrayna hedefine ulaşabilse dünyanın dört bir yanındaki haberlerde Rus pilotlar bile ülkesine güvenmiyor ya da Rusya'da işler öyle kötü ki askerler para için her şeyi yapmaya başladı algısını pekiştirecek içerikler görebilirdik diyoruz. Çünkü dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacağı üzere 2023 yılında benzer bir olay yaşanmış ve biz de size tüm detaylarıyla anlatmıştık. Ancak bilmeyenler için literatüre Kuzminov olayı olarak giren meseleyi kısaca hatırlatıp öyle devam edelim. Maxim Kuzminov, Rusya'da pilot olarak görev yapan bir askerdi. İddiasına göre savaşın hemen öncesinde artık bu mesleği daha fazla yapmak istemediğini anlamıştı. Bırakma kararı almıştım ama ben bırakamadan savaş başladı diyordu Rus pilot. Ancak o dönemlerde batılı istihbarat kuruluşlarının Rus askerler üzerinde çok ciddi çalışmaları vardı. Kimi parayla, kimi Amerikan vatandaşlığıyla, kimi de can güvenliğinin sağlanması sözüyle ikna edilmek isteniyordu askerler ve hatta ailelerine onlarca mesaj gönderiliyordu. İddiaya göre Maxim Kuzmanov da bu mesajlardan birini aldı. Karşıdaki kişi Rus pilota 3 milyon dolar nakit para ve Avrupa ülkelerinden birinde güven içinde yaşama sözü vermişti. Kuzminov 9 Ağustos 2023'te kullandığı Mi-8 tipi helikopterle Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın doğusundaki bir askeri üsse iniş yaptı. Helikopterdeki 2 Rus askerin ise Kuzminov'un ihanetinden haberi yoktu. Ne olduğunu anlamadan indikleri yerde Ukrayna güçlerince infaz edildikleri öne sürüldü. Daha sonra Kuzminov ve beraberinde getirdiği helikopterin görüntüleri Batı medyasında çarşaf çarşaf kullanılmaya başlandı. Ruslar için gerçekten de bu süreçteki en büyük yenilgilerden biriydi. Yıllarca üzerine titredikleri bir pilot, Rus yapımı helikopterle düşmana kaçmış ve Rusya'yı savaş suçlusu olarak göstermeye başlamıştı. Kuzminov'dan uzun süre ses çıkmadı. Ta ki İspanya'dan düşen bir son dakika haberine kadar. Ülkenin güneyinde bulunan turistik bölgelerden birinde silahla vurulan kişinin kimliği herkesi şok etti. Vücudundan çok sayıda kurşun çıkarılan bu kişi daha bir sene öncesine kadar ekranlarda boy gösteren ve Putin'i suçlayan Rus pilot Kuzminov'dan başkası değildi. Kuzminov sadece vurulmakla kalmamış, can
cansız bedeninin üzerinden defalarca araçla geçilmişti. Doğal olarak herkesin aklında Rusya'nın cezayı kestiği fikri belirdi. Ancak ne Rusya, ne İspanya, ne de Ukrayna bu konuda net bir açıklamada bulunmadı. Aslında Kuzminov tek örnekte değildi. Yine dikkatli izleyicilerimizin hatırlayacağı bir olay daha vardı. Başlangıcı Kuzminov olayına benzese de sonu bambaşkaydı. Ukrayna istihbaratı bu kez başka bir Rus pilota kancayı takmıştı. Benzer bir hikayeyle 3 milyon dolar nakit para ve İtalyan vatandaşlığı vaadi yine geçerliydi. Rus pilot, Pavlo Kod adıyla tanıdığı kişiye istedikleri her şeyi yapacağını söyledi. Sadece tarihin ve ineceği yerin netleşmesi için son bir mesaj bekliyordu. Ukrayna ve destekçisi batılı ülkeler tıpkı Kuzminov'da olduğu gibi çok büyük bir propagandaya imza atacaktı. Nihayet Rus askerin hangi Ukrayna üssüne ineceği netleşti. Rus pilot uçağıyla kalktı. Her şey planlandığı gibiydi. Sınıra yakın bir yerde üzerindeki füzeleri Ukrayna'nın kendisine gönderdiği koordinatlara yağdırmaya başladı. Ruslar bu kez oyunu farklı oynamıştı. Pavlo Kod adlı kişinin temasa geçtiği Rus pilot daha ilk andan itibaren üslerine haber vermişti. Ordu ve Rus istihbaratının toplantısının ardından Rus pilota onlarla konuşmaya devam et ve ne isterlerse yapacağını söyle emri verildi. Günün sonunda Ukrayna ve batılı ülkeler sığınması için kendilerine gelmesini bekledikleri Rus pilotun füzeleriyle çok ciddi kayıplar verdi. Psikolojik üstünlük Ruslara geçmişti ve propaganda makinesini çalıştırma sırası onlardaydı. Elbette bu olay sahadaki tüm Rus askerlerini ve Rus halkını da moral açısından çok daha üst bir seviyeye taşımıştı. Gördüğünüz üzere Rusya-Ukrayna savaşı arka planda son derece karmaşık ve bir o kadar da tehlikeli istihbarat operasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Karşı tarafa sığınan askerler, binlerce kilometre ötede infaz edilen pilotlar, ikili oynayan casuslar ve daha fazlasının yaşandığı bu zorlu süreçlere hep birlikte şahit oluyoruz. Biz de GZT olarak gerek Rusya-Ukrayna savaşını, gerek dünyanın dört bir yanında yaşanan önemli olayları size aktarmaya çalışıyoruz. Arka planda sizin için çok emek harcayan bir ekibimiz var. Bizlere teşekkür etmek isterseniz bunun en kolay yolu videomuzu beğenmek, kanalımıza abone olmak ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmak. İnanın yapacağınız her yorum yorgunluğumuzun daha çabuk geçmesine vesile oluyor. Birbirinden farklı konularda çok güzel içeriklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Rusya-Ukrayna savaşı, ıssız bucaksız arazilerde ilerleyen tankları da, son teknoloji füzeleri de, birbirine son çare olarak yumruklarla saldıran askerleri de gördüğümüz büyük bir trajedi. Her ne kadar gözümüze bunlar çarpsa da bir de arka planda son sürat devam eden istihbarat savaşları var.